Hadi bir gelinini ver. Ya pardon, Nasrallah'ın açıklamasını ver, sonra da bir Haniye ile kapatalım. Çünkü yarına bir vurgu yapalım. Yarın Katar'da, Doha'da ne bekleniyor? Nasıl bir cenaze töreni olacak? Türkiye'den epey isim gidiyor. Numan Cumhurbaşkanı Kurtulmuş yardımcısı. gidiyor, Cevdet Yılmaz gidiyor. Zannediyorum İbrahim Kalın da gidiyor. Onu bilmiyorum Ben ama öyle bir şey duydum. AK Parti Meclis Grup Başkanı gidiyor galiba. Dışişleri Bakanı gidiyor. Yani Türkiye devlet Devlet çok ciddi bir heyetle gidiyor. Evet, yani dolayısıyla yarın epey bir katılım olacak gibi. Bugünden de hazırlıklar hala sürüyordu. Geniş güvenlik önlemleri alınmış Bak ne diyor, Doha'da. Golan'ı biz vurmadık Orayı da diyor ya. takip edeceğiz. Evet, Nasrallah'ın bugün yapmış olduğu açıklama, İsrail'le savaşta yeni bir aşamaya geçtiğimizi ilan ediyorum. Direnişte ve şehitlikte Hamas'ın ortağıyız ve zafere ulaşacağız. Düşmanlarımız intikamımızı beklesin. Siyonistler çok ağlayacak. Golan'ı biz vurmadık diyor özetle. Aslında uzun bir konuşma yaptı ama yani en öne çıkan cümleler buydu. Şimdi tekrar dönelim. Ya bir Lübnan bir şey yapıyoruz böyle ama gerçekten baş döndürücü hadiseler yaşandı. Salı gününden bu yana. Çok doğru. Netanyahu'nun Amerika'da olduğu dakikalarda, geçmeye hazırlandığı dakikalarda, Kahraman gibi geliyordu. Pazar günü, önce Cumartesi günü Golan Tepelerindeki saldırı, yani Şimdi bakın. Hizbullah defalarca biz yapmadık Tezgah dese kurulmuş de, yani. orada güzel bir tezgah kurdu İsrail. Ölenler de Müslüman dürziler oldu. Ay dedi, Golan'ı vurdunuz. Kimin Kendileri toprağı orası atmış ayrıca? Ama orada. aynı gece Sanki kampı kendi vurdu, 30 kişi toprakları öldürdüler. işgal ettikleri BM kararı toprağı. var. öldü. BM kararı var Golan'la Ah ilgili. ya. Ya Uygulanmayan vallahi BM kararı gerçekten var. Ama bunun olacağını Cuma gecesi söyledim ben. yazıp çizip oynadılar. Sevindirdikten sonra söyledim. Ya Şimdi bakın, aynen. Aldı ABD'den gücü. tabii yani alkışlandı. ABD'den onayı aldı. Heh. Yani onu Düğmeye basıldı. Cebinde vardı bu. Suikastler ve düğmesine. bakın, biz tartışmalarımızda olayların aslını kaybediyoruz. Niye kaybediyoruz biliyor musunuz? Netanyahu'ya saldırıyoruz. Netanyahu'nun ne yapmak istediğini, Netanyahu çevresinin nasıl bir strateji uyguladığıyla ilgili kafa yormuyoruz ve onu konuşmuyoruz. Bir konu oluştuğu zaman hemen İran savaş açtı mı diye konuşuyoruz. Hayır öyle bir şey. Ve konuşurken de şunu farkında olmadan, yani ben yalnız buradaki değil, bütün televizyonlarda hakim fikir bu. Efendim İran Türkiye'yi istemiyor. İran'ı düşman gösteriyoruz. Şu saatte biraz evvel İsmet Bey arada bir anlatıyor. Herkes de ona saldırıyor. Çin, Rusya meselesini, İran. Bunlar birbirleriyle bağlantı kurmadan bir ilişki kurmazlar. Hele hele Yunus Bey çok önemli bir laf söyledi biraz evvel. Çok önemli. Eğer hakikaten bırakın 50-60 bin, 20 bin bile Amerikan askeri varsa bu bölgede Vardır. bu önemli bir şey bekliyor. Hele Yunus Bey'in dediği gibi 40-50 ise 50-60 binse Sayın Bakanım lafınızı kesiyorum. Orada son dakikalarımızdan Bağdat alın Büyükelçiliğini 5000 kadrosu var. şimdi bakın ben büyükelçilik önemli değil. Yo Masum hocam, o güvenlik toparlayalım. olduğu Hayır, için sayısal söylüyorum. olarak. Efendim toplamda bakın. Yani ben burada Bağdat'mış bir şey değil. Toplam bölgede Yunus Bey'in dediği miktarlar yarısı bile olsa, yani tamamını hani belki abartmışlardır ama Yunus Bey'in dediğini ben esas kabul ediyorum. Çünkü o genellikle istihbaratı doğru çıkıyor. Şimdi burada şöyle bir durum var. Şu saatte İran'ın İsrail'le, Amerika'yla kapışması en çok kimi rahatlatır biliyor musunuz? Çin'i rahatlatır. Tabii gaz kesilir, petrol gitmez. Hayır, öyle ilgili değil. Bak, siz öyle Masum bakın. hocam, toparlayalım. Çin'i Çok neden az vaktim rahatlatır? kaldı. Saldırı olursa bu bölgede Çin Pasifik'te rahatlar. Bakın. Amerika bu nedenle Çin'i rahatlatacak böyle bir eylemin varlığını bildiği için Çin'in bu rahatlamasını sağlayacak bu girişimde bulunmaz. Peki. Ve ne diyorlar? Diyorlar ki siz İsrail'le kapışırsanız bizle kapışmış olursunuz diyor. Çünkü oradaki askerlerinden dolayı. Şimdi biz hep Netanyahu diyoruz, yok bilmem ne diyoruz. Netanyahu tek adam değil, devlettir. Yani burada Türkiye'de ben Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı bir şey konuştuğu zaman tek adam olarak konuşmuyor ki.
bu konuşmayı yapması için yanındaki ekiple, Vallahi yanındaki hocam. insanlarla konuşuyor. İstişare Dışişleri Bakanlığı'yla, MİT'le, İletişim Başkanlığı, diğer bakanlar vesaire. Şimdi bir konuda biz hep insan üzerinde kurgulamaya alışmışız ve stratejileri analiz Ben öyle etmekten yapmadım. Ben uzaklanıyoruz. Peki. dedim ki bu önceden Peki. plan Tamamlamam Plandan lazım. beri. Tamamlamam lazım. Onun için yarın önemli bir gün. Neden önemli bir gün? Ve Türkiye'yi ilgilendiren başka bir tarafı var. Biliyorsunuz bu Hocam, tamamlamam. suikastın arkası şunu getirir. Yarın devam edelim. Nasıl Hayır, yarın son beraberiz cümle değil olsun. mi? Çok az Yarın kaldı. beraberiz nasıl olsa. Ya Yarın biliyor musun? beraberiz. Son cümleniz olsun diye dedim hocam. Buyurun. Hamas'ın Doha'dan Türkiye'ye taşınması gündemdeydi. Yani konuşmalar arasında bu kulisler yapılıyordu. Şimdi bu suikasttan sonra durumlar değişti. Türkiye'nin sorumlulukları arttı. Türkiye bölgede şu anda sesini çıkaran yüksek sesle, diğerleri de sesini çıkartıyorlar ama Türkiye gibi yüksek sesle değil. Değil. Onlar Birleşmiş Milletler'den, Ayıplıyorlar ikili falan. ilişkilerde vesaire daha diplomatik Diplomatik davranıyorlar. Neden? Çünkü onların parası, sermayesi Amerika bankalarında. İhtilafa düşüp ambargo konulmasını, paraya el konulmasını istemezler. O nedenle çok politik davranıyorlar. Peki. Ama bazen de biz farkında olmadan Araplar yapmıyor, bilmem ne falan diyoruz. Çok kendilerini koruyarak yapmak durumundalar. Ve Doğru ona göre tedbir alıyorlar. Peki. Şimdi tabii şunu da söyleyelim. Yani Türkiye dünyanın merhametidir ya, vicdanıdır. Türkiye'den en yüksek ses Türkiye'den çıkıyor bu coğrafyadan baktığımız zaman. Ama yetmiyor. Daha çok birlik, beraberlik içinde olmamız lazım. Bu sadece İslam coğrafyası, Arap coğrafyası için demiyorum ama bunu önlemek, engellemek gerekiyor. Bugün Birlik olmamız 300. gerekiyor. İktidar ve 300 muhalefet. gündür o masum insanların üzerine bombalar atıyorlar. Bu katliamcı İsrail. Dolayısıyla Ben de havacı olarak şunu söyleyeyim. Birlikle Eğer hava beraber. kuvvetleri olmazsa onlar bunu bekliyorlar bizden. O yüzden hava kuvvetlerimizin çok kuvvetli, savunma sanayinin çok güçlü peki, olması gerekiyor. peki efendim.